Merhaba, ben Kerem Çilli. Bugün size güneş enerji santrallerinde kullanılan sensörlerle ilgili bir video hazırlıyoruz. Daha önce bu sensörleri ofisimizde sağ olsunlar Seven Sensör bize göndermişti. Test etmiştik, denemiştik, size tanıtmıştık. Bugün gerçek bir sahada nasıl çalışıyor, nereye monte ediliyor, nelere dikkat etmek gerekir ve bu sahalarda bu sensörleri kullanmanın bize ne gibi faydaları var? Bu konuda Seven Sensör yetkilisi İlhan Bey ile birlikte size bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün bakıldığında bu videoyu ofisimizde de çekebilirdik ama biz kalktık. Şu an Bilecik'e geldik. Bilecik'te bir santraldeyiz. Burada İlhan Bey de sensörlerle ilgili genel bilgileri, bu santrale neden bu tercihinin yapıldığını sormak istiyorum. Evet, kullanıcıların ilk aklına gelen soru bu sensörlere neden ihtiyaç var? Siz de oradan başladınız. Bu tesis böyle de çalışabilirdi sensörler olmadan. Ama sensörlerin sahanın izlenmesine sunduğu bir katkı var. Şöyle, bu tesis diyelim ki siz işte 1 megawattlık bir tesis olduğunu düşünelim. 1 megawattlık tesiste siz üretim yapıyorsunuz ve ay sonunda bir fatura kesiyorsunuz ve üretimden gayet memnunsunuz. Ama şunu bilemiyorsunuz. Acaba bu tesis gerçek kapasitesinde mi çalışıyor yoksa daha fazla üretebilir miydi? Bunun bir yanıtı yok. Şimdi mesela hafif bulutlu bir havadayız. Bazen güneş açıyor, bazen kapatıyor. Herhangi bir düşüş olduğunda santral sahibi şöyle bir yorum yapabilir. Havalar bulutluydu, o yüzden düşüş olmuş olabilir diye yorum yapabilir. Ama neden bu olmayabilir? Tesiste bir sorun da olabilir, bir kapasite kaybı, bir üretim düşüklüğü olabilir. Eğer tesiste sensörler mevcutsa tesisinizde herhangi bir kapasite kaybının önüne geçebilirsiniz. Aslında santralin zararını önleyen bir çözüm bu. Şöyle ki sensörleri tesise taktığınızda şunu görüyorsunuz. Bu tesisin normalde üretmesi gereken enerji ne kadar ve şu anda ne kadar üretmiş. Yani siz göstereceksiniz büyük ihtimalle grafikleri videoda. Orada çok net bir şekilde görülüyor. Bu tesisin normal kapasitesi bu ışınımda, yani bu mevcut hava koşullarında şu kadar olması gerekiyor ve ne kadar üretmiş. Eğer arada bir fark varsa bu tesiste bir sorun olduğu anlamına geliyor. Ne olabilir mesela? Panellerle ilgili bir sıkıntı olabilir. İnvertörlerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bağlantı hatlarında bir sıkıntı olabilir. Bu sensörler olmadan bundan haberdar olabilir miyiz? Hemen olamayız. Çok belki uzun süre geçer. Periyodik bakımlar süresinde olabiliriz. Ve bu arada da bir kayıp söz konusu, bir zarar söz konusu tesis için. Evet, aslında dediğiniz çok doğru. Biz de hep sürekli şeyden bahsediyoruz. Yani güneş enerji santralini kurduğunuzda iş bitmiyor. Aslında iş o zaman başlıyor. Sistemi sürekli kontrol etmek, herhangi bir problem var mı yok mu görmek ve hızlı müdahale edip zararınızı minimuma indirmek oldukça önemli. Şeyi sormak isterim size. Bu santralde kullanılabilecek ne tip sensörler var? Kişiler illa hepsini almalı mı ya da belli başlı sensörleri istiyorum diyebiliyorlar mı size? Evet. Şimdi ana sensörümüz ışınım. Işınımı ölçüyoruz. Yani diyoruz ki santral sonuçta ışınımla üretim yapıyor. Bizim de ışınımı ölçmemiz lazım. Işınım sensörümüz de zaten santralin bir kopyası, minimize edilmiş bir hali. Bu sensörle diyoruz ki tesisin tüm verilerini programa giriyoruz. Bu tesis bu kadar ışınımın altında bu kadar bir üretim yapması gerekiyor diyoruz. İşte panellerin kapasitesinden, invertörlerin kaybından tüm değerler giriliyor ve orada ne kadar üretim yapması gerektiği hesaplanıyor ışınımla birlikte. Yani bu o yüzden ışınım sensörü ana sensörümüz. Bu setin diğer sensörlerinde bağlandığı ana sensör. Onun dışında sıcaklık, malum panellerin üretimini sıcaklık çok etkiliyor. Sıcaklık arttığı zaman üretim düşüyor. O yüzden sıcaklığı da gözlememiz lazım. Bunun için de iki sıcaklık sensörü veriyoruz. Birisi burada görüldüğü gibi ortamın sıcaklığını ölçen bir sensör. Muhafazalı bir sensör gördüğünüz içinde görünmüyor ama onun içinde bir tane algılayıcı var ve ortamın sıcaklığını ölçüyor. Onun dışında panelin altına bağlanan panel sıcaklığını ölçen bir sensörümüz var.
Bunun dışında rüzgar da sıcaklıkla alakalı bir olay. Çünkü rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık azalabilir. O yüzden bir de rüzgarı ölçen rüzgar hızı sensörümüz var. Değişik sensörler de eklenebilir. Buna daha fazla arttırılabilir. Nem sensörü eklenebilir. Mesela rüzgar yönü sensörü eklenebilir. Bu biraz sahanın koşullarıyla alakalı. Ne kadar fazla veri okursanız aslında o kadar iyi de analiz yapabiliyorsunuz. Ama en alt sette gereken sensörü şey diye tanımlayabiliriz. Işınım sensörü ve panel sıcaklık sensörü olmazsa olmazı. Bunların kullanılması lazım. Fiyat olarak sanırım bu noktada daha düşük fiyatlı sistemi kurmak için, bu sensörleri almak için ben sadece bunu istiyorum ya da şu sensörü istiyorum diye özelleştirilebilir bir yapı aslında, ama tamamını almak veri analizi anlamında en değerli, en kıymetli olanı. Bu noktada fiyat konusuna biraz değinmek istiyorum. Yani bu setin tamamını alsa vatandaş ne kadar ödeyecek, yoksa belli başlı sensörleri alsa ne kadar ödeyecek? Bu bilgiler de izleyicilerimiz için gerçekten önemli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biraz şeye bağlı, yani tesis sahibinin tercihlerine bağlı bu durum. Şimdi aslında toplam yatırımı düşündüğümüzde bir santral için büyük yatırımlar. Sensörler bunun içinde ne kadar yer kaplıyor derseniz, yani milyonda bir gibi, 1 megawattlık bir şeyi düşündüğümüzde milyonda bir gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim setimiz 1000 euro civarında bir set. Sadece ışınım sensörü de 500 euro civarında bir rakama tekabül ediyor. Diğer sensörler de eklenerek böyle 1000 euroyu tamamlayan bir fiyatı mevcut. Yaptığı işle fiyatını karşılaştırdığımızda cidden devede kulak kalıyor. Şöyle bir örnekleme yapabilirim. Bu örneği biz sık da veriyoruz. Yaşanmış bir örnek. Konya'da bir tesis sahibinin 2 tane tesis var. 1 megawattlık. İşte lisanssız projelerde bir yapıyorlar biliyorsunuz. O tesiste üretime başlanıyor. Güzel, her şey, işte ilk fatura kesiliyor. Zaten yatırım sahibi gayet memnun. Oradan faturalar geldiğinde ilk faturada o sevinçle fark edemiyorlar. Bir fark var iki tesis arasında. İkinci faturada tesis sahibi diyor ki ya ikisi de aynı tesis. Birisinden ben 15.000 dolar fatura kesmişim. Birisinden 17.000 dolar fatura kesmişim. Bunun nedeni ne? Şimdi bu tesis sahibinin tabii 2 tane tesisi olduğu için bir karşılaştırma yapabiliyor. Yani herkesin böyle bir şansı da yok ama bu arada. 1 milyon dolar, 1 milyon dolar 2 tesis var. Onun yerine karşılaştırma yapmak için 1000 euroluk sadece bu da bir küçük tesis. Bir tesisin olsa mevcut tesisinizde bir kayıp olup olmadığını görebilirsiniz. Yani eğer o santral sahibinin tek tesisi olsaydı 2000 dolarlık sürekli az fatura kesecekti. Küçük bir yatırımla ve farkında olmayacaktı bu durumun. Olmayacaktı. Yıllarca sürecekti. Yani belki periyodik bakımlarda orada işte bağlantılarda bir hata oldu, ortaya çıkacaktı. Ama ne zaman yapıyorlar onu, işte periyodik bakımı 6 ay sonra yapıyorsa veya 1 yıl yapıyorsa 12 çarpı 2 24.000 dolar gibi o tesis için bir kayıp söz konusu. Şimdi bu santraller 1 yıllık 2 yıllık yatırımlar değil, yani 25 yıllık bir yatırım olduğunu düşünelim. Bu süreçte muhakkak ki sorunlar olacak ve siz bunları anında göremeyeceksiniz. Yani ama bu sensörler olduğunda o izleme programında siz yani saatlik bu işi takip edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir sorun var mı tesiste? Yani bir düşüm söz konusu mu? Eğer bu düşüm söz konusu olduysa hemen şeyine bakmak lazım. Acaba neden kaynaklanıyor diye. Bizim sensörlerimiz sorunun ne olduğunu söylemiyor ama bir sorun olduğunu söylüyor. Bu da çok önemli. Sorunu bilmezseniz çözüm de olmaz. Zaten izleyen kişi, analiz eden kişi için bu çok önemli bir bilgi. Yani yatırımcı belki bunu analiz ederken çok önemsemeyecek ama bu sistemin başında oturup bunu takip eden kişiler için bu veriler altın değerinde olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü hani yapılan yatırım sonuçta bir kazanç için, hiç kimse zarar etmek istemez. Ama böyle durumların önüne geçebilmek için de tek çözüm bu. Başka bir alternatif çözüm var mı? Başka bir şey yapılabilir mi? Yok yani. Sizin bir karşılaştırma yapmanız lazım. Karşılaştırma için ya ikinci bir tesis kuracaksınız ya da böyle bir set alacaksınız. Bu muhtemelen daha ucuza gelir. Bunu kurmak faydalı. Ya biz heyecanla geldik ve direkt olarak konuya başladık ama öte yandan Argesim makineyi de biraz tanımak istiyorum. Gerçekten önemli işler yapıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi yenilikçi ve bir şeyler üretme niyetiyle kurulmuş bir firma. Ve bu sensörleri de yerlileştirme anlamında önemli işler yapıyor. Birazcık bu süreçlerden bahsetmesini istiyorum kısaca kendisinden.
Evet, biz ismimizden de anlaşılacağı gibi bir Ar-Ge firmasıyız aslında. İsmimizi de öyle koyduk, Ar-Ge'sim. Ve bu yolda da ilerliyoruz. 12 tane mühendis çalışıyor firmamızda. Araştırma geliştirmeye önem veriyoruz. Türkiye'de bu sensörlerin üretimi mevcut değil. Biz yapıyoruz üretimi. Dünyada da çok fazla üreticisi yok işin açıkçası. Yeni başlayan zaten hani solar baktığımızda yeni başlayan bir sektör diye düşünebiliriz. Burada artık verim daha ön plana çıkıyor. Daha verimli sahalar nasıl yapabiliriz? O yüzden dünyada da çok fazla üreticisi yok. Bunlardan birisi de biziz. Türkiye piyasasında sensörlerimizi veriyoruz. İhracat yapıyoruz. 15 ülkeye ulaştık. Bir yıldır ilk şeyimizle, onayımızla, yurt dışı sertifikasyonlarımızla birlikte ilk ihracatlarımızı yaptık. Şimdi 15 ülkeye ulaştık. İnşallah bunu daha da arttıracağız. Harika bir haber aslında bu. Yani burada üretip yurt dışına da ihraç edebileceğimiz bir ürün yapmak önemli bir durum bence. Bir de sizle daha önce konuştuğumuz kadarıyla rüzgar sensörünü dahi burada yapma noktasında çalışmalarınız olduğunu söylemiştiniz. Birazcık o konuyu açar mısınız bizim için? Evet, bizim başlangıcımız tabii önce ışınım sensörü ve sıcaklık sensörleriyle başladı. Şimdi bir COSGAP projesi yürütüyoruz. Sensör grubumuzu genişletmek adına mevcut sensör kutumuza daha fazla sensör takabilmek için rüzgar sensörünü de Türkiye'de imal etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Son aşamaya da geldik. Kalibrasyon aşamasındayız. Kalibre değerlerini test aşamasındayız. O bittikten sonra inşallah onu da piyasaya süreceğiz. Kalibrasyon demişken sizin bana gönderdiğiniz bu deneme ürünlerinde ben direkt kutunun içerisini açtığımda çok şaşırmıştım. Direkt sertifika olduğu, kalibrasyonla ilgili bir garantinizin olduğu bir evrağın geldiğini görmüştüm. Ürünlerinizle alakalı bu tarz garantiler, ölçüm değerlerini de veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, veriyoruz. Vermemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Yani yurt dışı rakiplerimiz vermiyorlar bunu. Vermeyenler var. Ama biz veriyoruz. Çünkü uluslararası kalitede bir ürün çıkartma hedefimiz olduğundan dolayı ışınım sensörü için biz kalibrasyon sertifikası kutunun içinde gönderiyoruz. Çünkü bu önemli. Diğer sensörler için de fabrikada kalibrasyon yapılıyor. Fakat sertifika göndermiyoruz. Onlar istenildiği takdirde onları da müşterilerimize verebiliriz. Peki bu konuda bağımsız olarak belirtilen bu sertifikaları veren kuruluşlara da ürününüzü gönderip sertifika alma durumu olabiliyor. Evet. Doğru mu? Bu konuda ürününüze de güvendiğinizi biliyorum açıkçası. Doğru, o seçenek de mevcut. Eğer bağımsız bir laboratuvarda kalibrasyon istenirse bağımsız laboratuvara da gönderiyoruz. Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bu kalibrasyonlar yapılıyor. O da TÜRKAK akrediteli, uluslararası geçerli olan bir laboratuvar. Orada da bağımsız laboratuvardan test sertifikası, kalibrasyon sertifikası verebiliriz. Aslında çok önemli olan bir başka soru da bunu müşteri aldı. Nasıl kuracağım? Var olan saham zaten çalışıyor. Orada X marka, Y marka inverterler var. Mesela bu sahada gördüğümüz kadarıyla Huawei cihazlar kullanılmış. Yani bu farklı markalara entegrasyon konusunda sizin nasıl çalışmalarınız var ve bu konu çok zor oluyor mu entegre etmesi? Bu konuda teknik destek veriyor musunuz ürünü sattıktan sonra? Evet, bu konu ciddi anlamda önemli. Ürünü üretmek kadar önemli. Şimdi belki bu da bizim öne çıkmamızı sağlayan bir fark. Servis konusu ve yaptığınızın ürünün kolay monte edilebilir, hemen çalıştırabilir olması. Biz yola çıkarken de bunu hedefledik. Tak çalıştır şeklinde sensörler yapmak istedik. Sensör yani herkesin özelleşebileceği bir alan değil, bilebileceği bir alan değil. Ne kadar bu işi basit hale indirirsek çalışmasını o kadar iyi olur diye düşündük ki öyle ürünlerde çıkarttık. Yani montajından bağlantılarına kadar işi basitleştirdik. En basit mevzu montajı, yani bunun hani bir yere tutturulması mevzusu. Rakiplerden aldığınızda bunun için ayrı bir işte papuç yapmanız lazım, bağlantı yerleri ayarlamanız lazım. Bizimkinde hazır geliyor. Görüldüğü gibi burada bağlantıları sadece vidalama işlemi yapılması gerekiyor. Hepsinin altında sehpası bulunuyor. Hemen panelin yanına kolayca monte edilebilir durumdalar. Aynı zamanda bir kablolamaya ihtiyacınız yok. Hangi kablo nereye gidecek falan gibi bir... Yanlış takma şansınız yok. Yani onu başarabilene muhtemelen ödül vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Konnektörler üzerinde geliyor. Direkt konnektörle bağlıyorsunuz. Montajı gayet basit. Tabii bir de devreye alma meselesi var. Devreye alması içinde
Eğer yani bizim bir şeyimiz var, kendilerine kurulum talimatımız var. Ama bunu takip edemezlerse de biz uzaktan bağlanarak kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. Devreye alma. Devreye almada da nasıl oluyor? Bunun işte mevcut Datalogger neyse markası ona tanıtılması gerekiyor. Ondan sonra gerekli register'lerin yapılması gerekiyor. Bu işlemleri biz uzaktan bağlanarak yapıyoruz. Ama buna rağmen bazı müşterilerin içi rahat etmiyor. Diyor ki hayır efendim, gelin sahama kendiniz kurun, çalıştırın, gidin. Bunu da yapıyoruz. İsteyen müşterilere bu hizmeti de veriyoruz. İlhan Bey, sensör kablolarının nasıl bağlandığını izleyicilerimize gösterdik. Peki bu bağlantıyı yaptıktan sonra elde ettiğimiz o bütün verileri datalogger'a nasıl taşıyoruz? Bunun çeşitleri var mı? Ve farklı datalogger'lar kullanabilir miyiz? Evet, biraz önce gösterdiğimiz bizim sensörlerimiz panel sıcaklık, ortam sıcaklık ve rüzgar hızı sensörleri gelip bizim sensör kutumuza bağlanıyor. Oradaki kutumuza, ışınım sensörünün bulunduğu kutuya. Oradan da tek kabloyla RS485 üzerinden Modbus protokolüyle gelip buradaki datalogger'a bağlanıyor. Ve böylece datalogger'la iletişim sağlanıyor. Uzaktan kurulumumuzu burada tüm köşklerde internet olduğundan dolayı biz bağlanıp uzaktan kurulumunu da yapabiliyoruz. Diğer datalogger'larla da durum aynı. Aynı şekilde tek kabloyla bağlanıp iletişim sağlanıyor. Şöyle bir seçenek de mevcut kablolama konusunda. Bazen köşk binası uzakta olabiliyor sensörlerin bağlandığı noktayla veya sensörler sahaya daha sonra ilave ediliyor. İlk başta kurulumda yok. Yani tesis sahibi sonra diyor ki ya benim sensöre ihtiyacım var, sensör kullanmam lazım ve bu durumlarda kablolama yapmak, yeniden kazı yapmak sahada istemiyor. O zaman biz kablosuz haberleşme seçeneği de sunuyoruz. O zaman da kablosuz haberleşiyor datalogger'la sensör. Şu özelliğimizi de bahsetmek gerekir sanırım. Şimdi Türkiye'de tabii yerli bir firmayız. Yani burada ekibimiz burada. O yüzden teknik destek konusunda hani herhangi bir şey yok, sıkıntımız yok. Yani direkt verebiliyoruz. Ama yurt dışında alınan bir üründe böyle olmuyor. Yani buradaki tedarikçi üründen çok fazla anlamıyor. Yurt dışında bir mail yazmaya kalksalar yanıt ne zaman gelecek? Bunlar şey süreçler oluyor, zor süreçler oluyor. Ama biz de aynı zamanda yurt dışına satan bir şeyiz, üreticiyiz. Prensibimiz şu, test etmeden hiçbir ürünü göndermiyoruz. Yani dediğiniz gibi birçok marka var, Datalogger markası var ve her ürün direkt o Datalogger'la çalışacak diye bir şey yok. Yani bunun testinin yapılması lazım, gerekli ayarlamaların yapılması lazım. Datalogger üreticisiyle iletişim halinde olarak. Yani diyelim ki birisi A marka Datalogger söyledi. Biz hemen demiyoruz ki bizimki çalışır. Önce Datalogger markasıyla bir iletişimimiz olması lazım. Onunla gerekli testlerin yapılması lazım. Ondan sonra yeni bir Datalogger markasından bahsediyorum. Ama piyasada bulunan zaten yerleşmiş Datalogger markaların çoğuyla web sitemizde görülebilir. Belki siz de gösterirsiniz. Şu an ekranda gösteriyor olurum zaten onu. Evet, Huawei, Goodwe, SolarEdge, SMA, Kako, bunların invertör üreticilerin datalogger'larıyla ürünlerimiz uyumlu çalışıyor. Göndermeden önce test yapılıyor. Bugüne kadar gönderdiğimiz hiçbir sensör sahada çalışmama gibi bir durum olmadı. Yani biz çünkü Önemli bir detay evet, bu. daha olmadı. Bundan sonra da Umarım da olmaz. olmaz diye. Olsa bile müdahale ederiz Evet. yani. Hani deriz ki seti gönderin. Bir yerde yani kartta belki sıkıntı olabilir, bir yerde sıkıntı olabilir diye düşünürüz. Ona müdahale ederiz yani. Ama bugüne kadar da öyle bir sorunumuz olmadı. Baktığımız zaman sensörleri aldık diyelim, sahamıza geldik, koyduk ama aklımızda da hep şu soru olacak, yani bir yatırımcı olarak. Ya bu sensörleri biz aldık, acaba inverterimizle uyumlu olacak mı? Eş güdümlü çalışacak mı? Ya da biz bunu kurarken zorlanacak mıyız? Desteği kimden alacağız? İnverterciyi mi arayacağız? Yoksa sensörü satan firma mı bize destek verecek? Yoksa sadece kullanım kitapçığını mı oku diyecek? Bu noktalar bence kesinlikle en önemli kısımlardan bir tanesi. Bu soruların cevabını almak isterim İlhan Bey'den. Evet, aslında bu sorular bizim çıkış nedenimiz de oldu. Bizden önce bu sorunlar yaşanıyordu. Diyelim ki yatırımcı almış sensörü tanıtamıyor Datalogger'a. Yani invertör üreticilerin genelde Datalogger oluyor. O Datalogger'a tanıtamıyor.
Tanıtamayınca ilk datalogger'cıyı arıyor, onu kim sağladıysa. Diyor ki ya ben de sensörleri tanıtamadım diye. O da diyor ki sensörcüyle görüş, sen onu ondan aldın. Bizimki işte açık, bizim manuelimiz var, oradan baksın diyor. Sensörcüye gidiyor. Sensörcü zaten burada bir tedarikçi olduğundan dolayı konudan çok haberi yok. Diyor ki ya ben bir sorayım yurt dışına. Oradan da çok bir yanıt alamıyor. Diyor ki ya şeyle konuşuyor, işte datalogger'cıyla konuş. Bizim sensörlerde bir sıkıntı yok. Bağlayıp çalıştıracaklar diye bir yanıt aldım diyor. Öyle yapılması lazım. Mesela bir karmaşa oluyor. Biz bu işe başladığımızda invertör üreticileri bizden çok memnun kaldılar. Çünkü onların üzerinden bu yükü almış olduk. Yani teknik servisimizle birlikte onlara hiçbir sorun gelmeden sadece diyorlar ki işte Seven Solar'dan bu şeyinizi alın, sensörü alın diyorlar. Ondan sonra bizimle irtibata geçiliyor. Biz gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz ve sorunsuz çözülüyor. Benim aklıma çokça takılan bir diğer soru, belki de birçok kez muhatap olmuşsunuzdur bu soruyla. Şimdi birçok solar firmasına bakıyorsunuz. Merkez ofisler hep İstanbul'da. İşte baktığınızda Ankara'da ya da İzmir'de. Şimdi bakıyorsun Ar-Ge'sin makine Çorum'da. Çorum ne alaka diye düşünüyor insanlar. Belki size de çok fazla gelmiştir bu soru. Ve benim için aslında çok fark eden bir durum yok. Bakıldığında artık günümüz şartlarında kargoya verdiğiniz zaman ertesi gün ürünler istediğiniz yere ulaştırılabiliyor. Bununla ilgili size sorular geliyor mu? Merak ettim açıkçası. Çok geliyor yani, artık biraz da belki şey oluyor, rahatsız edici boyuta bile ulaşabiliyor. Ama bakış açımız şu, bunu görüyoruz. Yani Avrupa'da, Almanya'da gitseniz köylerde bile çok büyük firmalar var. Çağımız değişti, iletişim çağı, her yerden her iş yapılabiliyor. Çorum'da yapmamak için de bir neden yok. Çorum 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan bir şehir. Ciddi sanayiciler var. Biz de Çorumluyuz. İstanbul'da veya da şeye de gelebilirdik, Marmara bölgesine. Çok da gerek yok. Çok fazla insan var orada. Bu işler Çorum'dan da yapılabiliyor. O ekip de var. Ciddi bir mühendis ekibimiz de var orada. Onlarla birlikte yürütüyoruz. Bu yapılan Ar-Ge yatırımlarının ardından sensörlerin başkenti Çorum'dur diyebilir miyiz? Yani ünlenebilir. Yani şimdi şey var, Çorum'la ilgili. Birazcık da ıslandık tabii ama genel olarak video çekmeyi seviyoruz. Bilgilendirmeyi seviyoruz. İsim neydi? Ercan. Ercan. Ben ne diyeceğim abi? Bir şeyler söyle. Doğuşun ve kurtuluşun başkenti Bilecik'e hoş geldiniz. Uzun bir yolculuğun ardından Bilecik'te gerçekleştirdiğimiz bu çekimler çok kolay şartlarda olmadı. Ama bence değdi diye düşünüyorum. Çok kıymetli bilgiler İlhan Bey'den almış olduk diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. İlhan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum bu konuda bizlerle bu bilgileri paylaştığı için. Zaten videonun altında Seven sensörle ilgili detaylı bilgi alabileceğiniz linki de bırakacağım. Arzu ederseniz oradan inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.